Arkadaşlar merhaba, dostlar merhaba, hobidaşlar merhaba, hepinize merhaba. Evet dostlar, son videomuz alabalık yemli hamur videomuzdu sızan avları için. Evet, yayınladık. Sağ olun, çok büyük teveccüh gösterdiniz, çok güzel izlediniz, çok güzel yorumlar geldi. Ve izleyip hemen balığa giden arkadaşlarımız oldu. Geri dönüşümler oldu bu konuda. Çok teşekkür ederim hepinize. Evet, etkili mi? Etkili. Sadece bir arkadaşımdan olumlu dönüş alamadım. Şey hakkında, o da dün gitmiş sanırım Kozan Barajı'nda. Diyor hocam diyor ben hiç vuruş olmadı ama diyor çok rüzgar vardı diyor. Yani evet, gerçekten rüzgar sazan avında en büyük problemlerden bir tanesi de rüzgar. Rüzgar etkili mi? Etkili. Ama inşallah av arkadaşımıza İsa'ydı sanırım arkadaşımız. Şu an yılan balığına gideceğim diyor hocam diyor. Dedim yılan balığı şu an istirahatte. Nisan'dan sonra gidebilirsin dedim ona. Evet arkadaşlar, şimdi şunu da sordunuz hocam, tamam hamuru anladık, boilisini yapmayacak mısın bunun? Evet, alabalık yemli boili için şu an ekran başındayım sizlerle birlikte. Evet, görüyorsunuz arkadaşlar, önümdeki malzemeleri bilmiyorum siz ne kadar net görüyorsunuz. Ben size şimdi birazdan bu malzemelerin neler olduğunu hepsini tek tek tanıtacağım arkadaşlar. Bakalım. Arkadaşlar, malzemeler gördüğünüz gibi. Şurada ufak bir ayrıntı var. Evet. Mısır unu, irmik, alabalık yemi ve yumurta akı, beyazı. Çırpılmış yumurta akı. Yani çalkalanmış. Yumurtanın sadece akı, yani beyaz arkadaşlar, sarısı değil. Onu özellikle de belirteyim. Yani ona dikkat edin. Oranınız yoksa mümkün değil, tutmaz. Ha, başlamadan önce şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi %100 diye bir şey yok. Ama etkili mi? O kadar çok etkili. Yani balık avı bir kısmettir arkadaşlar. İkinci mücadeledir. O zorluklarla mücadeledir. Yılmamaktır. Yani eğer bunlar varsa sizde, balık da size mutlaka gelecektir. Sabır. Yani hayatta başarılı olmanın en büyük özelliklerden birisi de sabır. Ve kendinizi stresten arındırın arkadaşlar. Çünkü balığa gidiyorsanız stres olmaya değil, stresinizi atmaya gidin arkadaşlar. İkinci husus arkadaşlar, şu gördüğünüz şuradaki oranların hepsi, ben bunları yine tasdik ettirdim. Bunlar bana aittir. Yani ticari anlamda hiçbir şekilde kullanılmasını istemiyorum. Yani yanlış anlamasın ama bir sürü arkadaş var, kopyala yapıştır yapıp video ürettiğini sanan arkadaşlarımız var. Onlara gelsin bu lafım özellikle. Yani bu konuda dikkat edin. Ben bütün gereken yasal yollarıma başvururum arkadaşlar. İkinci husus, dediğim gibi bunların hepsi tasdikli. Gramajların hepsi tasdikli. Yani bunlar ticari amaçla üretip satmayın. Aman ha. Aman ha, aman ha. Kontrol ettiririm arkadaşlar. Yani ama amatör balıkçıya canım kurban. Arkadaşlar kendileri bu videoyu izleyip bu videoda sonunda vereceğim oranlarla, yani ölçeklerle, birebir ölçeklerle kendileri kendi avlarında kullanacakları malzemeleri yapabilirler. Hiç sıkıntı değil. Helal hoş olsun amatör balıkçı arkadaşlara. Helal hoş olsun amatör balıkçı arkadaşlar. Ticari anlamda arkadaşlar lütfen. Lütfen. Lütfen emeğe saygılı olalım. Ben 25 yılımı verdim bu boiliye, hamura. Lütfen. 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 Evet. Bakın burada gördüğünüz en son kullanacağımız gıda boyaları. Bakın bu pembe ve sarı.
Şimdi ben kullanacağım renk pembe. Bakın alabalık yemeği görüyorsunuz. Rengi kahverengi. Yani oluşacak renk koyu kırmızı bir renk çıkacak arkadaşlar. Ki özellikle kış avlarında, yani ben bunu baharda, ilkbaharda mutlaka kullanmanız gereken ve kışın özellikle kullanmanız gereken bir yem arkadaşlar. Yani bait, İngilizcesi de bait. Mutlaka. Kırmızı mı? Kırmızı. Sonbahar, kış ve ilkbaharda kırmızı. Yazın sazan avında yapacağınız boylilerde mutlaka kullanmanız gereken de renk sarı arkadaşlar. Yani balık gerçekten bu iki rengi, sarıyı yazın tercih ediyor. Yaz dışındaki mevsimlerde de kırmızıyı tercih ediyor. Benden tavsiye. İstediğiniz rengi kullanabilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Çünkü ben oranını vereceğim. Ne kadar kullanacaksanız. Ben herhangi bir markanın şeyleri arkadaşlar. Yani hiç sıkıntı değil. Hepsi hemen hemen aynıdır. Gıda boyası sonuçta. Yani kullandığımız hiçbir malzeme doğaya bir zararı olan bir malzeme değildir. Evet. Tekrar ediyorum. Yumurta akımız çırpılacak. Yumurtanın akını çıkaracağız. Çırpılacak. Diğer boil yapımı ve videolarımızda var arkadaşlar. Görebilirsiniz. Yumurtanın akı ve çırpılacak. İyice karıştırılacak. Ondan sonra. Şimdi gelelim. Bakın şurada bir kutumuz var. Bu kutumuz malzemelerimizi, şu üç malzemeyi karıştıracağız. Gıda boyamızı da dökeceğiz. Homojen olsun diye. Yani gene çalkalamaya başlayacağız arkadaşlar. Evet, ben koyayım, çalkalayalım arkadaşlar. Evet, önce irmikle mısır unumuzu karıştıralım. Ondan sonra alabalık yemimiz. Unuttuk. Bakın bu pembe. Şöyle yarım çay kaşığı yeterli arkadaşlar. Karıştıracağız. Bakın yumurtanın akını da ben bu şekilde koyuyorum. İyice çırpıyorum arkadaşlar. Şöyle birkaç dakika iyice çırpıyorum. Akışkan bir kıvama gelmesi lazım yumurtanın akının. Evet, bütün materyaller eşit bir şekilde dağılsın diye her tarafa. Şimdi malzememizi bunun içine dökeceğiz. Büyük bir kabımız var, bakın, plastik. Bunun içerisinde yoğuracağız. Ne ekleyeceğiz buna? Yumurtamızın akını. Oh, nasıl kokuyor? Alabalık yemi. Evet. Şimdi gelelim yumurta akımıza. Ben şırıngayla. Belli bir ölçü var. Ben hepsini sonunda yazacağım arkadaşlar. Kızım da oradan bağırıyor. Beni niye almıyorsun videoya? Beni niye artist yapmıyorsun?
Şimdi bu materyallerimizin hepsini karıştıracağız. Her malzemeye göre farklı oranlarda arkadaşlar. Gerçekten bir emek bu. Yani bu oranları tutturmak var ya, benim yıllarımı aldı. Tutmuyor. Yani istediğiniz kıvamı elde edemiyorsunuz maalesef. Maalesef. Yani sonunda reçetesini yazacağım. O reçetede görürsünüz. Birazcık şaşırdığınızda, birini eksik yaptığınızda malzemelerinizin olmadığını %100 göreceksiniz. Evet arkadaşlar, ben yavaş yavaş bunu elde karayım iyice. Müsaadenizle. Arkadaşlar, hamurumuz, boylu hamurumuzun son hali. Bunu yaklaşık yarım saat buzdolabında dinlendireceğim. Yani yumurtayı irmiğinde, mısır ununda ve alabalık yemininde içine iyice nüfuz etmesi için yarım saat en azından dinlendireceğim. Evet. Gerçekten güzel oluyor. Hamurumuz yarım saat dinlendi. Kendine gelmiştir artık. Ona diyorum ki hadi bize gidelim. Birlikte seninle balığa gidelim. Evet arkadaşlar. Şimdi size boylu yapımında hamurun özelliklerinden bir püf noktası belirteceğim. Aramızda sır olsun arkadaşlar. Şimdi bakın, elime yapışıyor mu hamur? Yapışmıyor. Kıvamının bu olması gerek arkadaşlar. Birincisi. Bu kıvamda olması gerek. Boylimizin. İkincisi, eğer ki elinize yapışıyorsa, hamurunuz elinize yapışıyorsa bilin ki yumurtası bir miktar fazla olmuş. Eğer ki alıyorsunuz elinize, mesela şu şekilde, bu kıvama gelmiyorsa, yani şöyle yuvarlayamıyorsanız, bu sefer de bilin ki yumurtası eksik kalmıştır. Hemen yumurta takviyesi yapacaksınız. Bakın bu 10 numara. Kıvamı 10 numara. Şu şekilde yaptığımda yine bakın, bunlar püf noktalar arkadaşlar. Bakın. Bu hamur dağılmayacak. Kesinlikle dağılmayacak. Dağıldığı zaman boyliniz de dağılır. Çok çabuk dağılır. Bu boylu şöyle söyleyeyim, soğut boylu yapacağız. 8 saat en azından sizin oltanızda duracak. Pişireceğimiz için ve bir miktarda kurutacağımız için, yani çıtır çıtır kurabiye gibi olacak. Balığın ağzına girdiğinde dağılacak. Ama boşta durduğunda 7-8 saat boyunca iğnenizde takılı kalacak. Direkt iğnenize takıp atacaksınız arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, şu şekilde boyutlarını siz ayarlayabilirsiniz. Bakın, boylu yapma aparatı var, tahtası var. Onlardan edinebilirsiniz. Çok daha rahat yaparsınız. Çok daha kaliteli, düzgün, intizamlı bir şekilde yaparsınız. Bakın, isterseniz şu şekilde, isterseniz bu şekilde, neden bu şekilde? İğneyi daha rahat takabilmeniz için. Biraz da bu şekilde yapalım. Çünkü bazı arkadaşlar diyorlar ama
Aerodinamiği için boilinin daha uzun süre kalabilmesi için olması gereken şekil oval. Yani bilye şekli. Şu şekilde arkadaşlar. Biz her ikisinden de yapalım. Yani böyle olur mu demeyin, böyle de olur. Böyle de çok güzel olur, böyle de çok güzel olur. Ve burada iğnenizi geçirdikten sonra iğnenizin ucu açıkta kalsın. Geçirin, geçirin. İnşallah bittiğinde takımın da nasıl takıldığını da iğneye gösteririz arkadaşlar. Evet. Bakın ben bu şekilde yapmaya devam edeceğim. Sizin daha fazla çok vaktinizi almak istemiyorum. Ben böyle devam edeyim. O böyle oyalayayım. Bakın. Daire yapıyorum. Silindir yapıyorum bazısını. Şu şekilde ama mis gibi kokuyor. 10 numara bir yem arkadaşlar. Ya hiç yem aramayın. Gidip tonlarca parada dökülmeyin. Soyulmayın yani arkadaşlar. Soyulmayın. Evet, görüşelim birazdan. Ben bunları hazırlayayım. O pişirme aşamasına geçtiğimizde görüşelim. Dostlar bitti. Yaklaşık o mamullerden bu kadar boyuyla elde ettim. Görüyorsunuz. Daha önceden de belirttim. Bazıları şöyle. Bazıları da silindir şeklinde. Şimdi haşlama zamanı. Evet dostlar, suyun bu şekilde iyice kaynıyor olması gerekiyor. Boilimizin tam kıvamını alabilmesi için. Şoklayacağız çünkü. Evet arkadaşlar, attım. Birazdan yukarıya çıkmaya başlayacaklar. Yani yaklaşık 1-2 dakika. Evet arkadaşlar. Var mı çatlayan, patlayan? Yok. Eğer ki kıvamında yaparsanız bu şekilde olur. Yapmazsanız duman olur. Evet dostlar. Videoda arkadaşlar gördüğünüz gibi Boyli kardeşler istediğim kıvama geldiler, kurudular. Onları fazla hava almasın diye artık bir kavanozun içerisine koydum. Birazdan elime alıp iğneye her ikisinden de takacağım. Görelim arkadaşlar. Evet, birisi silindir şeklinde olan, diğeri de gülle şeklinde olan, oval olan. Bakın kıvamları esnek, yumuşak. Görüyorsunuz. Bunu da. Şimdi iğneye takacağım arkadaşlar bunları. Bakın bu küspe aparatı ben 2 iğne bağladım şimdi. Çünkü her ikisini de göstermek için size. Ovali de silindir şeklinde olanı da takılı halini tek iğnede mukayese edin diye. Yoksa küspeli takım tek iğne arkadaşlar. Önce silindir olanı ya Allah ya Bismillah diyerek başlayalım. Evet, görüyorsunuz arkadaşlar. İdeal şekli bu. Diğerini takalım şimdi. Evet.
Bakın iki arkadaşımız yan yana. Her ikisi de çok muntazam ve güzel duruyorlar. Bunlar kurursa da pop-up böyle olur arkadaşlar. Yani yüzen böyle olur. Kurumazsa da 10 numara olur. Bu şekilde de müthiş balık alırsınız arkadaşlar. Hiç tasalanmayın. Tavsiye %100 edilir. 10 numara arkadaşlar. Bakın bu yaklaşık 2 senelik bu civciv yemli boyli. Bunu kuruttuğumuzda ne oluyor? Pop-up oluyor. Ve rig takımı yapıyoruz arkadaşlar bu şekilde. 10 numara bir takım. İnşallah bir sonraki videomuz civciv yemli boylu olsun. Yani onu da size anlatayım arkadaşlar. Yani o da müthiş bir boylu. Evet arkadaşlar, bir videonun sonuna yine geldik. Alnımızın hakkıyla. Görüyorsunuz boylilerimizi nasıl yaptığımızı. Gerçekten bir emek. Sizler de emeğin karşılığını inşallah bizlere nasip edersiniz. Bu nedir? Bir beğenmedir, takip etmedir ya da katıla katılmaktır. Yani emek zayi olmasın arkadaşlar. Bakın, ben sizin için paylaşıyorum bunları. Bu benim 25 yıllık deneyim. Boyli ve hamur çalışmalarımın sonuçları. Evet, tekrar ediyorum. Bakın, her şey tescillidir noterde. Bu miktarlar, ben belirteceğim miktarları. Onları alıp ticari anlamda hiçbir şey yapmayın arkadaşlar. Buna benzer bir video lütfen çekmeyin. Yaptığımız bu mamulden, ürünlerden, miktardan. Yani özellikle istirham edin. Ancak avlarınızda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bakın bunu sazan avında, siraz avında, biz burada bunu izliyoruz. Yayın avında, somon avında, tüm avlarınızda kullanabilirsiniz ve tavsiye ederim arkadaşlar. %100 tavsiye ederim. Evet. Bir sonraki videomuz bakalım ne olacak. İnşallah bir balık avı olur. Yavaş yavaş 1 Mart da geliyor. 1 Mart'tan sonra ne avlayabiliriz bu bölgede? Biz sadece neyi? Tatlı su kefali avlayabiliriz ırmakta. Bakalım, kısmet. Görüşmek üzere. Öncelikle sağlıklı kalın arkadaşlar. Hoşça kalın. Rastgele tüm dostlar.